1984 yapımı bir Çetin İnanç filmi Aç Kartallar. Bu ismin tercih edilme sebebi savaş sanatlarıyla uğraşan kimselerin genellikle açlıktan midesinin kokması sebebiyle midir? Tam emin değiliz, bilmiyoruz çünkü sadece kartallar olabilirdi. Kartalların intikamı, kartalların dönüşü falan olabilirdi. Aç kartallar tercih edilir. Aç kartallar tabii tercih edilmesi manidar. Dilerseniz filmdeki bazı enteresan sahnelere göz attıktan sonra asıl ibretlik sahnemize geçelim. Evvela sizi belki biraz da gülümsetecek o meşhur Çetin İnançvari sahneleri bir göz atalım. İzlemiş olduğunuz göz kanatan bu kavga sahnesinde kahverengi montlu adam dünyanın en büyük iki ustasından biriymiş senaryoya göre. Şu anda dümenden dövüştüğü talebesi Bruce Lee'yi de yetiştiren, Ankaralı Bruce Lee oluyor filmde. Dünyanın en büyük iki ustasından bir, filmin başlarında nasıl ölüyor onu göreceğiz şimdi. Büyük usta Oscar'lık bir ölüm sahnesi performansıyla bu şekilde ölüyor. Ana caddeden tekvandocu kıyafetli adamların tabutu taşıması suretiyle yapılan bir merasim ile cenazesi toprağa veriliyor büyük ustanın. Tabi Ankaralı Bruce Lee de merasime katılanlar arasında. Bakınız arkadan sinsi sinsi nasıl geliyor. Büyük ustanın 3 büyük talebesi var Türkiye'de. Birincisi Ankaralı Bruce Lee, ikincisi görmüş olduğunuz bıyıklı tekvandocu abi, üçüncüsü de Rob Duchamber'lı Chuck Norris. Chuck Norris'i ilerleyen karelerde göreceğiz. Tabii bu üçü şimdi intikam yemini ediyorlar. Ustalarının intikamını almak için. Bıyıklı tekvandocu abinin antrenmanlarını yaparken madalyasından ayrılamadığını, madalyasını takarak antrenman yaptığını ayrıca buraya not düşelim. Ankaralı Bruce Lee'nin kız arkadaşıyla bir çay bahçe sahnesi var ki efsane replikler var orada. Şimdi onları dinleyelim. Ben anne baba sevgisi tatmadım. Tattırmadılar. Bilemem o sevgiyi. Benim bildiğim... Senin bildiğin para, servet, zenginlik sevgisi. Seni süslü pahalı oyuncaklarla büyütmüşler. Bense acılarla, yoksulluklarla büyüdüm. Sen bunu anlayamazsın. Saniyeler içerisinde eğer Türkiye'de doğmuş olsaydı filmler vasıtasıyla Bruce Lee'yi nasıl arabesk, varoş bir haleti ruhiyeye büründüreceğimizi gördükten sonra kıza diyor ki sen bunu anlayamazsın. Kızın cevabına bakınız. Anlıyorum. Anlıyorum. Rob Duchamber'lı Chuck Norris'in bir kırış sahnesi var burada. Rob Duchamber'ını giymemiş ama ilerleyen sahnelerde göreceksiniz. Savaş sanatlarıyla uğraşanların böyle dümenden kırış olayı vardır biliyorsunuz. Burada çoğunu kırmış aslında. Niye iki sahneyi peş peşe kesip birleştirmişler anlayamadık ama ayrı bir fiyasko sahne olmuş bu da. Bakın nasıl iki sahneyi tam hepsi kırılmadı diye nasıl birleştirmişler. Bakınız. Burada da enteresan bir kapı kolu kırma sahnesi var. Kapı kolu kırma ustaları varsa aranızda bilenler yazsın. Yani kapı kolunu kırınca bu şekilde böyle mi kırılır? Bilenler lütfen yazsınlar, bilgilendirsinler efendim. Filmi tek başına sırtlayan adam diyebileceğimiz Nihat Yiğit gerçekten bir sporcu hocası. Çetin İnanç biraz daha bu tarz avantür filmleri çekmeyi bilseydi eğer kaliteli işler çıkabilirmiş. Ancak günümüzde onun çektiği filmlerle alay edilmekten öteye gidilemiyor maalesef. Bazıları diyor ki hemen ya işte o zaman imkanlar o kadardı, imkansızlıklar vardı, şöyledir böyledir. Ya kardeşim imkan yoksa çekme bu rezaleti, bu rezillikleri çekme. Şimdi bir adam 20. kattan ya da uçaktan atlasa paraşütsüz sonra yere çakılsa ölse tabii ki doğal olarak. Yani bu adam için şey denir mi? Ya imkansızlıklar vardı işte adam paraşütü yoktu ne yapsın öldü gitti denir mi? Atlamasaydı denir bu adam için niye atladı denir. Kalkıp da yani sen de çekmeyeceksin arkadaşım yani paraşütün yoksa uçaktan atlamayacaksın gibi eldeki imkanlar bu kadarmış ne yapalım diyerekten film çekilir mi?
Aynı senede 1984 senesinde Indiana Jones'ları, Terminator'ları, Ghostbuster'ları çekmiş adam. Sen niye bunu çekiyorsun? Niye rezil ediyorsun el alemi kendine? Üstelik sadece maddi sıkıntılar değil ki. Yani işin teknik kısmında da yetersizlik var. Yönetmen beceriksiz, yapımcı işten anlamıyor. Yani şu sahnenin nasıl bir açıklaması olabilir? Misal yani maddi sıkıntılardan ötürü böyle olduğunu biriniz ispatlasın. Adam yukarıdan atlıyor. Hı diye atlıyor. Yani senin oradan hı diye atlamanın mantığı nedir arkadaşım? Adam senin hedefinde üstüne atlasana. Ya silahla üstüne atlarsın öldürmek için ya adamın üstüne direkt atlarsın. Hı diye adamın ayağının dibine atlıyor ya. Ve bunu çeken sözde bir yönetmen işte Çetin İnanç. Ona sermaye sağlayan bir tane de yapımcı var yani. Yersin. Şimdi büyük ustanın, ölen büyük ustanın 3 büyük talebesinden biri olan bu bıyıklı tekvandocu abinin kötü adamlardan birini o tehditkar mavi ayakkabısıyla sorguya çekmesi üzerine adam hemen konuşuyor, cevap veriyor. Kulüpteler diyor. Ama hangi kulüpteler? Yani ne kulübü? Nasıl bildin onu? O da enteresan. Söyle neredeler? Kulüpteler. Büyük ustanın en iyi talebeleri Ankaralı Bruce Lee, Rob Duchamber'lı Chuck Norris ve bıyıklı tekvandocu abinin hunharca kavga ettikleri sahnelerle dolu film. Ancak sahnelerin çekimindeki amatörlük mü diyelim artık, yeteneksizlik mi diyelim, bu gibi vaziyetlerden ötürü eğer savaş sanatlarından soğumasını istediğiniz bir yakınınız varsa bu filmi ona şiddetle tavsiye edebilirsiniz. Hatta elini ayağını bağlayıp zorla izlettirebilirsiniz. Filmin pek az sayıdaki pozitif yönlerinden bir tanesi de kavga sahnelerinin, aksiyon sahnelerinin mekan çeşitliliği. İzlerken saymakta güçlük çektik. Çok pis kavgaların döndüğü yerler var. Hakikaten bir de yumruklar, tekmeler değseydi birbirine şöyle daha iyi olurdu diyoruz ama ne zaman Yeşilçam'da bu tarz iyi bir film yapılabilmiş ki zaten. Güzel, başaracaksınız. Çalışın, çok çalışın. Bu sahnedeki anlaşılması güç nokta eroin baronunun kendisini korumakla görevli bu adamlarının başında, yani onlar antrenman yaparken kürek mahkumlarının başındaki gardiyanlar gibi elinde kırbaçla, yani onlara personal training mi yapıyordu acaba? Ve bir de tabii ki bu antrenman yaptıkları aleti iyi rolde olan adamlar kullanıyorlar filmin başında. Yani aynı antrenman aletleri, aynı fitness aletleriyle onlar çalışıyordu. Filmin sonlarına doğru kötü adamları aynı aletlerle çalışırken görüyoruz ve mekan da aynı. Acaba iyi adamlar ve kötü adamlar, Hacı Bayram'ın orada aynı cime üye olmuş olabilirler mi? Çetin İnancın fikri olsa gerek. Ya bu film bir halta benzemedi. Bari filmin sonlarında birkaç yer patlatalım, birkaç yeri ateşe verelim diyerek farklı bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. Tabii ki takdir edilesi bir şey. Yani patlatmak, yakmak öyle ucuz şeyler değil. Burada herhalde kesenin ağzını açmışlar diyeceğiz. Filmin sonlarına doğru gizemli yaşlı ustayla bir görüşme sahnesi var. Böyle Laz Ziya koltuğuna oturtulmuş bir gizemli usta. Yalnız ustanın saçlar bembeyaz, sakalı bıyığı simsiyah. Bir garip usta. Enteresan olan şeylerden birisi de bu gizemli ustanın gayet genç görünüp aynı zamanda Dede Korkut ile Kobra Murat arası bir stilde kafiyeli konuşması. Dinleyelim. Girilmez yere girdiniz. Yenilmez dövüşçülerimi yendiniz. Engelleri aştınız. Uyuşturucu baronunun onca zenginliğine rağmen dişlerinin tabi bu halde olması da başka düşündürücü bir husus. Uyuşturucu baronunun kızı duvara ipucu bırakıyor, yani çiftlik yazıyor. Konuşturulan adamın kulüp demesi gibi sadece çiftlik deyince Ankaralı Bruce Lee ve bıyıklı tekvandocu hemen hangi çiftlik olduğunu, ne çiftliği olduğunu bilip oraya doğru yol almaya başlıyorlar. Yani ipucu sadece çiftlik.
Mekan çeşitliliğinin çok fazla olduğunu söylemiştik. Tabii bu mekandaki sahnelerde de Ankaralı Bruce Lee'nin hiç acımadan 12-13 yaşındaki çocukları bile tırnak içinde suça sürüklenmiş çocukları acımadan pataküte dövdüğünü görüyoruz. Eline sağlık Nihat Hoca diyoruz biz de. Filmdeki şu adamları yukarıdan atma sahnelerine bakınız. Efsane olmuş gerçekten. Bari çok yüksek bir yer gibi gösterin de yani. Devamında çünkü Ankaralı Bruce Lee ile bıyıklı tekvandocu abi de atlıyor. Yüksekliğini şuradan görebiliyoruz. Bir de utanmadan 2 seferde çekmişler bakın. Ankaralı Bruce Lee nihayet Final Boss'a geldiğinde uyuşturucu baronu abiye yani. Uyuşturucu baronunun herhangi bir ateşli silah kullanmayıp kılıçla dalması da o da enteresan. Tabii Bruce Lee'nin üzerinden şöyle bir çizilme kesilme raconu vardır. Meşhur biliyorsunuz, belki de onun gerçekleşmesi için böyle yapılmış. Burada da Bruce Lee'nin yengeç stiliyle sağdan kadrajdan neredeyse çıkacağına şahit oluyoruz bakın. Final Boss'un uçan tekmeyi yediğinde bakın büyük oyunculuğu görüyorsunuz. Ankaralı Bruce Lee'nin uyuşturucu baronunu tam öldürecekken o dışarıdan gelen, derinlerden gelen ulvi sesin bunu yapmaktan men etmesi de yine kasıtsızca olan komikliklerden. Kötüleri öldürmek için dövüşecek miyim hocam? Hiçbir zaman öldürmeyeceksin evlat. Bizim dövüş sanatımız kötüleri doğru yola getirmek, iyiliği yaymak içindir. Kötüye en büyük ceza onu affetmektir. Anlıyorum hocam. Sen en büyük savaşçı, mert, cesur, iyilik timsali olacaksın evlat. Onca hengameden sonra onca büyük bir uyuşturucu baronu için tek polis arabası ve 3 tane polisin gelmesi filmin sonundaki başka bir enteresanlık oluyor. Bakınız. Buraya kadar güldük, eğlendik biraz, hicvettik. Şimdi asıl bu kaydımıza sebep teşkil edecek olan bölüme geliyoruz. Filmde büyük usta olarak gösterilen adam havaalanına indiği zaman, ki burasının havaalanı olmadığını öğreniyoruz daha sonra tabii ki, bir postaneye havaalanı süsü verilmiş. Bakınız burası bir postane. Türkiye'ye gelir gelmez yaptığı ilk iş oteline gitmek değil, istirahat etmek değil, röportaj vermek değil. Bakın nedir? Yani yaptığı ilk iş geliyor, heykelin önünde ibadeti yapıyor, ritüeli yani. Görüyorsunuz vakfesini yapıyor. Hatta rükû ettiğini göreceksiniz en son. Yani vakfe ile rükû arasında, yani kıyamla rükû arasında ibadet özelliği açısından çok büyük fark yok. İkisi de kadim birer ibadet formudur yani. Meşhur saygı duruşu adı altında cebren veya kerhen insanlara yaptırılan bir ibadet formu. Bildiğiniz üzere hac zamanında hacıların, hacı adaylarının daha doğrusu Arafat'ta vakfe durmaları gerekiyor. Vakfe yapmaları gerekiyor. Yani Allah için yapılan bir ibadettir. İnsanın dikilmesi, ki buna ister saygı duruşu deyin, işte ister başka bir şey deyin. Bu bir ibadettir ve başkası için yaptığınız zaman, Allah'tan başkası için yaptığınız zaman gönüllü bir şekilde elbette mümin olmuyorsunuz. Yani Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız müşrik oluyorsunuz. Zaten bunlara inanmıyorsanız dininizin adını koymakta serbestsiniz. Çetin İnanç da müstehcen filmler furyasında bile sıralı bir şekilde o tarz filmler çekmekten imtina etmemiş, piyasa adamı, onlarca yıl batıla hizmet etmiş, sanat sepet tayfadan bir adamdı. Bu işlediğimiz filmde onun abuk subuk filmlerinden sadece bir tanesiydi. Allah nasip ederse Yeşilçam dosyamıza imkan buldukça, fırsat buldukça devam edeceğiz. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun.